Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün Novodevichy mezarlığına gidiyoruz. Burada aynı zamanda manastır da var. Bu mezarlık da önemli Rus edebiyatındaki kişilerin mezarları. Aynı zamanda Rusya'daki önemli askeri bürokratlar burada bulunuyor. Ve tabii ki aynı zamanda diğer ülkeden de önemli kişilerin mezarları var burada. Aynı zamanda biliyorsunuz Nazım Hikmet'in mezarı da burada. Buraya Moskova merkezden bir aktarmayla gelebiliyorsunuz, metroyla. Metrodan indikten sonra yaklaşık 15 dakika yürüyorsunuz. 15 dakika yürüdükten sonra buraya gelmiş oluyorsunuz. Burada ilk geldiğinizde bu arkamdaki girişte isterseniz bir kart alıyorsunuz, harita gibi. Bu harita sayesinde mezarlıkların yerini daha rahat bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki yerden çiçek, gül tarzı alarak mezarlara bırakabiliyorsunuz. Ama haritaya çok gerek yok. O yüzden ben harita almadan devam edeceğim. Burada geldiğinizde zaten burası çok aşırı büyük bir alan. Şöyle. Evet, bu mezarlık gerçekten çok fazla büyük bir alan burada. Ve değişik mezarlarda motifler var. Herkesin farklı bir motifi var. Veya bazılarında çok fazla bir şey yok. Sadece normal bir mezar taşı var. Ama bazılarında değişik. Birazdan göreceğiz zaten. Bu şekilde artık mezarlığı göstereyim size. Bugün Moskova'nın kalbinde Novodevichy mezarlığındayız. Ama burası bildiğiniz sıradan bir mezarlık değil. Burası Rusya tarihinin sessiz tanığı, edebiyattan sanata, siyasetten spora kadar nice ünlü ismin sonsuz uykuda buluştuğu yer. Hem huzurlu hem biraz gizemli. Hadi gelin bu efsanevi mezarlığı birlikte keşfedelim. Evet arkadaşlar, Nazım Hikmet'in mezarına gelmek isteyenler olursa onlara direkt hızlıca nasıl bulacağını göstereceğim. Şimdi bu arkamda ilk giriş yaptığımız yerden dümdüz yürüyoruz. Şimdi bir şu arkadaki böyle mavili beyazlı bir yer görüyorsunuz. Ya da tam burada tam manastırı görüyorsunuz ya, o manastırdan tam geliyorsunuz bu şekilde. Manastırın tam olarak karşısında oluyor. Yani manastırı bu şekilde arkanıza alıyorsunuz ve dümdüz yürüyerek gidiyorsunuz. Bunu göreceksiniz zaten hemen ileride. Buradan sonra da yürüyünce zaten Nazım Hikmet'in mezarı direkt burada karşınıza çıkıyor. Buradan ulaşabiliyorsunuz. Buraya da yine güller bırakmışlar ama artık kış ayları geldiği için hepsi solmuş. Evet arkadaşlar, tam burada oluyor. Şu arkada da bir AVM var. Görüyorsunuz orada. Dediğim gibi tam bunun karşısında manastır var. Şimdi tekrar tam manastırın tam karşısında oluyor. Ve önünde de şu şekilde mavi ve turkuaz renklerinde yine bir anıt gibi bir sembol var. Tam onun karşı tarafında oluyor. Girişten dümdüz geldiğiniz zaman görürsünüz zaten. Evet. Burada Nazım Hikmet'in mezarı ve yine burada birçok değişik anıtlı olan mezarlar var. Şimdi biraz ve yine burada çok değişik anıtlar var, mezarlar var, çok değişik semboller var. Birazdan onlara doğru gidip onları da size göstermek istiyorum. Novodevichy mezarlığı 1524 yılında kurulan aynı adlı manastırın hemen yanında yer alıyor. Düşünsenize, 500 yıldır Moskova'nın sessiz köşesi. Burada Sovyet lideri Nikita Khrushchev, efsanevi yazar Anton Çehov, balenin tanrıçası Maya Plietskaya yatıyor. Her bir mezar adeta birer sanat eseri. Heykeller, anıtlar öyle detaylı ki bakarken kimin hayatını nasıl yaşadığını hayal edebiliyorsunuz. Özellikle Çehov'un mezarı her gün edebiyat aşıklarıyla dolup taşıyor. Hissediyorsunuz. Burası yaşayan bir tarih müzesi gibi. Evet, bu mezarlık gerçekten çok aşırı büyük. Şimdi arka tarafta bir kısım var. Oraya geldik. Şimdi buradaki mezarlara da bakalım. Kısa çekimler yapalım. Fazla da durmadan çıkalım. Ama biliyor musunuz, Novodevichy'nin sadece ünlülerle değil, ilginç efsanelerle de dolu bir geçmişi var. Rivayete göre mezarlığın yanındaki gölde beyaz kadın hayaleti dolaşırmış. Bu kadının Romanov hanedanından bir prenses olduğu söylenir. Göl kıyısında gece yürürseniz beyaz silüeti görebilirmişsiniz.
Ve işin ilginci, bu söylenti yüzünden halk yüzyıllar boyunca o göle yaklaşmaya çekinmiş. Ayrıca Stalin'in karısı Nadejda Aliyeva'nın da mezarı burada. Onun ölümü de hala tartışmalı. Kimine göre trajik bir aşk hikayesi, kimine göre siyasi bir dram. Mezarlığın taşlarının altında saklanan bu hikayeler insanı hem hüzünlendiriyor hem de daha fazla merak ettiriyor. Arkadaşlar görüyorsunuz şu anda soğuk olduğu için çok fazla kimse yoktur burada. Sadece birkaç kişi vardı. Yazın daha kalabalık oluyor. Buraya farklı bir aktivite olarak gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Bir farklılık olmuş olur. Gimbal sürekli gimbal sürekli çekim esnasında hareket ettiği için kontrolden çıkıyor artık. Gerçekten beni bayağı zorladı. Zaten ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Onun bir yandan stresi varken bir yandan da gimbal'ın sürekli bu şekilde hareket edip kendi kendine bir şeyler yapması benim canımı çok sıktı gerçekten. Tam çekimi yaptığım esnada bir de sürekli aynı yerde birden dönmeye başlıyor ama bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Evet. Bugün Novodevichy Mezarlığı hem turistlerin hem de Moskova halkının uğrak noktası. Düğün fotoğrafı çektiren genç çiftler, sessizce dua eden yaşlılar ya da sadece tarihi hissetmek isteyen meraklılar. Herkes buraya geliyor. Özellikle bahar aylarında mezarlık adeta bir açık hava sergisine dönüyor. Kuş sesleri, hafif esen rüzgar ve rengarenk çiçekler arasında yürürken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Belki de burayı özel kılan şey de bu. Ölümle yaşam arasında kurduğun o ince denge. Hani bazı yerler var ya, içine girdiğinizde bir huzur çöker ama aynı anda tüylerinizi de diken diken eder. İşte Novodevichy tam da öyle bir yer. Evet arkadaşlar, manastırın içinde büyük ihtimalle tadilat olduğu için kapalıydı, ziyarete açık değildi. Ama mezarlığı gezebiliyorsunuz burada. Çünkü bu sene Rusya'da bayağı bir müze, bu tarz yerler, manastırlar genelde tadilat altına alınmış. O yüzden gelmeden önce bunu her zaman göz önünde bulundurun. Gitmek istediğiniz yerler kapalı olabilir. Şimdilik buradan artık yavaş yavaş çıkalım. Diğer gezeceğimiz noktalara devam edelim. Bu şekilde. Eğer yolunuz bir gün Moskova'ya düşerse Novodevichy Mezarlığı'nı mutlaka ziyaret edin. Burası sadece mezar taşlarına bakıp geçeceğiniz bir yer değil. Rusya'nın ruhunu, geçmişini, efsanelerini hissedeceğiniz eşsiz bir durak. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda hangi başka Moskova hikayesini duymak istediğinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yeni keşiflerde buluşalım. Evet arkadaşlar, buradaki gezimi de bitirdim artık. Şimdi metroya geçip diğer gezeceğim noktalara gitmeyi düşünüyorum. Metroda yine 10-15 dakikalık bir mesafede. Buradan hızlıca aktarmayla hemen merkeze ulaşmış olacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda Kurtarıcı İsa Katedrali'ne geldik ama burası da biraz tadilatta sanırsam, tam emin değilim çünkü yukarıda bazı iş makineleri çalışıyor. Yukarıda girişi, oraya çıkınca göreceğiz. Genelde zaten buraya çok fazla ziyaretçi almıyorlar. O yüzden sadece bahçesini de gezebiliriz eğer tadilat yoksa, ama içeri alıyorlarsa içeriği de gezebiliriz. Merhaba dostlar, bugün Moskova'nın tam kalbinde yükselen devasa bir yapıdayız. Kurtarıcı İsa Katedrali. Şöyle bir bakın, ihtişamı insanı büyülüyor değil mi? Ama bu katedral sadece taş ve mermerden yapılmadı. İçinde Rusya'nın zaferleri, dramları, yıkımları ve yeniden doğuşu var. Hadi bu görkemli yapının ardındaki sırları birlikte keşfedelim. Normalde burası çok kalabalık olurdu
büyük ihtimalle ya çok soğuk olduğu için fazla kimse yok ya da tadilatta olduğu için kapalı. Bu yüzden kimse yok. Normalde kontrol ettiğimde haritalarda açık gözüküyordu. Ama şu an açık mı kapalı mı tam bir bilgim yok. O yüzden birazdan anlarız. Ama büyük ihtimalle tadilatta gibi. Bir de yukarıya çıkıp yukarıdan da kontrol edelim. Peki bu dev katedral neden yapıldı biliyor musunuz? 1812'de Napolyon'u yendikten sonra Çar 1. Alexander Tanrı'ya şükran göstergesi olarak bu tapınağı inşa etmeye karar verdi. Ama işler hiç kolay gitmedi. Yapım yıllar sürdü. Tam bitti derken 1931'de Stalin döneminde havaya uçuruldu. Evet, yanlış duymadınız. Bu güzellik bir zamanlar toz duman oldu. Evet, şu anda girişine geldik ama büyük ihtimalle içerisi kapalı şu anda, ziyaretçi alımına tadilat var sanırsam. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu katedral adeta bir anka kuşu gibi küllerinden doğdu. Sovyetler yıkıldıktan sonra 1990'larda halk el ele verdi ve biz bu mabedi geri istiyoruz dedi. Milyonlarca ruble toplandı, işçiler gece gündüz çalıştı ve 2000 yılında yeniden açıldı. Düşünsenize, bu katedral modern zamanlarda halkın iradesiyle yeniden yükselen bir sembol haline geldi ve boyut olarak da devasa. Dünyanın en yüksek Ortodoks kilisesi, kubbesi tam 103 metre, içerideki altın süslemeler, freskler ve ikonalar da baş döndürüyor. Yani buraya sadece dua etmeye değil, sanat eseri izlemeye de geliyorsunuz adeta. Evet arkadaşlar, şu anda katedralin içine girdik ancak katedralin iç kısmında video çekimi yasak. Yukarıda bir teras var, burada şehri izleyebiliyorsunuz. Buranın da giriş ücreti 400 ruble ama sadece katedrali gezmek isterseniz orası ücretsiz ama orada video ve fotoğraf çekimi yasak. Ben terasa ilk başta çıktım. Terası izledikten, şehrin manzarasını izledikten sonra terasta ardından da aşağıdaki kısmı gezmek istiyorum. Ama orada video ve fotoğraf çekimi yasak olduğu için orayla ilgili herhangi bir paylaşım yapamayacağım. Ama buradaki gelip şehrin manzarasını izleyebilirsiniz. Burada gayet güzel. Şu şekilde. Şehir manzarasını izleyebilirsiniz. Gayet güzel bir yer bu şekilde. Şimdi ben artık aşağı iniyorum. Diğer kısımları da gezmek istiyorum. Burası hakkında ilginç bir gerçek ise şu. Yıkıldıktan sonra katedralin yerine dev bir yüzme havuzu yapıldı. Moskova halkı yıllarca orada yüzdü, güneşlendi. Düşünsenize, kutsal bir mekan bir anda sosyalist bir spor alanına dönüşüyor. Ama halkın kalbinde katedralin yeri her zaman ayrı kaldı. Yeniden inşa edildiğinde de eski ihtişamı fazlasıyla geri geldi. Şu an burası önemli dini törenlerin, hatta Rusya Devlet Başkanı'nın katıldığı özel ayinlerin mekanı. Yani sadece turistik değil, yaşayan bir ibadet ve kültür merkezi. Arkadaşlar, diğer tarafta bir teras daha varmış. Buradan da şehrin diğer kısmını görebiliyorsunuz. İkisi de aynı taraftan merdivenle çıkıyorsunuz. Bu şekilde buradan da yine şehrin manzarasını izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tam şu arkamda da Kızıl Meydan ve Kremlin Sarayı'nın olduğu bölge. Ve yine Moskova Nehri var burada. Şehri izleyebileceğiniz güzel bir yer. Kurtarıcı Aziz Katedrali'nin içinde teras kısmına çıkıyorsunuz. İki tane şu an terasa geldim ben. Sanırsam 3 tane teras var. Şehrin farklı açılarından izleyip görebileceğiniz. Şimdi buradan da artık yavaş yavaş içeriye doğru gidelim. Çünkü bayağı hava soğuk olduğu için artık ellerim de yüzüm de çok fazla üşüdü. Evet, şimdi 3. teras kısmına geldim. Burada da şehrin diğer tarafını görebiliyorsunuz. Şu şekilde. Nehrin diğer tarafı var aslında burada da. 3 tane, bir tane daha teras varmış şimdi fark ettim. Toplamda 4 teras var arkadaşlar. Buradan şehrin farklı açıdan izleyebilirsiniz. Şehri farklı açıdan izleyebilirsiniz. Konuşmayı da unuttum. Videoda ilk defa böyle bir şey yaptığım için gerçekten biraz kafam karışıyor. Biraz geriliyorum o yüzden. Yani şehrin tamamını neredeyse buradan merkez kısmını görebiliyorsunuz. O yüzden gelinip
görülebilecek güzel bir yer aslında. Ve belki de en güzeli, katedralin terasından Moskova'nın manzarasını izlemek. Şehir adeta ayaklarınızın altında seriliyor. Özellikle gün batımında altın kubbeler ışıl ışıl parlıyor. Fotoğraf meraklıları için tam bir cennet diyebilirim. Yani buraya gelip sadece içeri girmekle kalmayın, mutlaka tepeye de çıkın. Evet, buradan da diğer kısma geçelim. Buralar biraz sıcak olduğu için buralara gelince mutlu oluyorum. Çünkü biraz burada ısınmış oluyorum. Ama tekrar çıktığım zaman birazdan yine üşümeye başlayacağım. Evet, şimdi buradan da çıktık. Burası da 4. ve son teras. Artık burayı da gezdikten sonra zaten alt kısmı da gezerim. Ve artık noktalarız burada. Evet, bu 4. terasın da manzarası gerçekten güzel. Buradan da şehrin diğer tarafını görebiliyoruz. Bu şekilde güzel bir yermiş. Beğendim burayı. Eğer bir gün Moskova'ya gelirseniz Kurtarıcı İsa Katedrali'ni listenizin başına yazın. Hem tarih, hem sanat, hem de efsane kokan bir yer. Ve tabii ki videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorumlarda hangi Moskova hikayesini duymak istediğinizi yazmayı unutmayın. Çünkü daha anlatacak çok şeyimiz var. Evet arkadaşlar, benim ellerim artık gerçekten çok fazla dondu. Artık daha fazla durmadan içeri gitmek istiyorum. Görüşürüz. Kilisenin içini gezdim. Şu ana kadar gördüğüm en iyi 2 kiliseden biri diyebilirim ve Rusya'daki en büyük kilise bu. Bu tarz yerleri gezmeyi seviyorsanız buraya kesin gelmelisiniz. Tabii ki herkes gelmek zorunda değil. Herkes bu tarz şeyleri yapmak zorunda değil. Ama bu tarz yerlere gelmeyi hoşlanan kişiler için gelip ziyaret edebileceği güzel bir yer. İçerisi hakkında video ve fotoğraf paylaşamayacağım çünkü kesinlikle yasak. Sadece teras kısmında çektiğim videoları paylaşabilirim. Onun dışında iç kısımda zaten asla fotoğraf ve videoya izin vermiyorlar. Ama gerçekten çok güzeldi. Geldiğiniz zaman burayı da ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücretsiz. Sadece teras kısmına çıkmak isterseniz teras kısmı için, oradan şehir manzarası için 400 ruble veriyorsunuz. Ama kilisenin içini, katedralin içini tamamen ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz. Hiçbir ücret ödemenize gerek yok. Ve gerçekten içi bayağı güzeldi. Şimdilik hoşça kalın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere.